15 kişilik artı 55 yaş grubu. Birisi çakmak tutuyor ayağımın altında. Çığlıklar, yardım çığlıkları. Her yer kapalı. Sıcak su yok. Apartman sorumlusunu aradık. Tamam. Başlıyoruz. Günaydın. Dedik ki kış yok, kar yok. Nasıl bir havadır bu? Polonya'nın ortasında sonunda kar yok diye karı getirdim. Ve tabii ki de bu havada giyilebilecek en uygun ayakkabıyı seçtim kendime. Yollar zaten temizlenmiş çünkü buradaki artık insanlar alışmışlar, yani sürekli bu hava şartlarıyla mücadele ettikleri için ufak bir kar dökülse bile yolları temizliyorlar. Bu arada kar yağmasına rağmen hafiften kış güneşi de var. Daha önce de belirttiğim gibi kış güneşi güzele vurulmuş. Hey, come on, baby! Dün geceden itibaren kar yağıyordu, daha yeni durmuş. Her yer kar olmuştu. Fakat şimdi yolları, kapı önlerini temizlemişler. Ben de çıktım, spora gidiyorum. Sonrasında ufak bir alışveriş yapacağım. Yarın tekrardan gideceğim alışveriş yapmaya markete. Çünkü burada Polonya'da şöyle bir durum var. Pazar günleri her yer kapalı. Her yer. Yani sadece belli başlı yerler açık. Böyle bakkal tarzı, zincir bakkal. Daha önce bahsettiğim Żabka var. Ve tabii ki de kebapçılar. Bazı restoranlar, barlar falan açık pazar günleri. Ama onun dışında AVM'ler, mağazalar, marketler, bunlar hep kapalı. O yüzden insanlar alışverişlerini cumartesi gününden yapıyor. Yarın ekstra bir yoğunluk olacak yine geçen seferki videodaki gibi. Çünkü pazar günü kapalı ama artı olarak pazartesi günü de kapalı. Pazartesi günü de yine burada bir tatil var, bayram. Ki ne zaman yok ki, burada çok fazla tatil ve bayram var. Yani yine yoğunluk olacaktır. Bu ne güzel kış güneşi oldu ya. Azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin yine içinde. Beni yine... Unuttum şarkıyı. Çok seksi şarkı söylüyor adam mesela. İnsanlar diyor ki kışın karda güneş gözlüğü takmak gerekir. Ben diyordum ki ne alaka, kışın ortasında gözlüğü ne yapacaksın? I'm wearing sunglasses at night. You know? Haklılarmış. Şu anda gözümü açamıyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Bu nasıl bir güneş ya? Bir küçük çekim yapacağız. Burada bir reklam projesi için oyuncu seçmeleri varmış. O seçmelere katılacağım. Şartları çok karşılıyor gibi değilim. Çünkü 35 yaş diye belirtmişler. Yaştan kaybediyor gibiyim. Ama belli olmaz. Belki mükemmel yakışıklılığım ve yeteneğim karşısında katlanılamaz çekiciliğim onları fetheder. Neyse, şimdi tramvaya gidiyorum. Şimdilik yeter. Gerisini sporda devam edeceğiz. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you Kış kıyamet bir yana, eve geldim bir de ne göreyim? Sıcak su yok. Sonra apartman sorumlusunu aradık, dedik sadece bizde mi yok yoksa kimsede mi yok? Onlar da dedi ki kimsede yok. Sanırım bir tadilat tarzı bir şey yapılıyormuş. Akşam vaktinde gelecek dendi. Bekliyorum. Umarım en kısa zamanda gelir. Normalde soğuk suyla duş alıyorum bazı sabahlar uyandığımda. Ama onu ben istediğim için soğuk suyla duş alıyorum. Şimdi mecbur olduğum için soğuk suyla duş almam gerekecek ve bu hiç zevkli bir şey değil. Ben bu arada Polonya'da şunu da denedim. Burada kış aylarında yapılan geleneksel bir şey var. When you swim in cold water in winter, what was it? Morsovania. Morsovania diye bir şey. Kışın en soğuk zamanlarda, belki kar yağdığında insanlar göllere gidiyorlar ve bunu ben de denedim geçen sene. Ben gittiğimde 10-15 kişilik artı 55 yaş grubu ablalar vardı. Ellerinde eldiven, ayaklarında terlik, kafalarında şapka, üstlerinde bikini mayo. Ben de bunu denedim. Çok soğuktu ve ben şöyle yaptım, yani eldiven, şapka, terlik, teşhisatlı gitmişti insanlar. Bu konuda tecrübem olmadığı için dümdüz gittim. Bir de biraz da gaza geldim, dedim onlar yapıyorsa ben de yaparım, nedir ki yani. Gittim, suya girdim. Suya girince alışıyorsun ama sıkıntıyı ayaklarımda hissettim. Yani inanılmaz bir soğuk hissettim ayaklarımda. Sanki böyle ayaklarım böyle donmak gibi değil de başka bir şey. Yanmak gibi. Sanki birisi çakmak tutuyor ayağımın altında. Oradan kaldığım yer arası da yaklaşık bir 10 dakika yürüme mesafesiydi. 45 saniye kadar durdum suyun içinde. Sonra çıktım. Hemen giyindim. Arkadaşımla beraber gitmiştim. Polonyalı bir arkadaştı. Onunla beraber sonra direkt döndük eve. Döner dönmez üstümü, kapşonluğumu giydim. Hayat buymuş. Bu da böyle bir anımdır. Bence bazı şeyler hayatta en az bir kere tecrübe edilmesi gerekiyor. Mesela ben bunu tecrübe ettiğim için memnunum. Bunu sürekli yapar mıyım? Zannetmiyorum.
Tekrar yapar mıyım? Belki. Eğer göle girdikten sonra hemen çıkıp sıcak bir yere geçeceksen, mesela bunu Norveç, Oslo'da çok yaparlar. Oslo şehir merkezinde bir alan var. Oradan denize atlıyorlar. Denizden çıkıp saunaya giriyorlar. Sonra tekrardan atlıyorlar, tekrardan saunaya giriyorlar. Böyle bir sistem oluşturmuşlar. Bununla çok mutlular. Ama ben ne kadar mutlu olurum emin değilim. Sonuçta biz sıcak iklim insanıyız. Onlar orada bu iklime alışmışlar. Hatta ben bile bu kadar süre yaşadıktan sonra alışmaya başladım. Geçen yaz İstanbul'a Ağustos'ta gittim. İnsanlar diyordu ki Temmuz'da çok sıcaktı. Şimdi normal diyorlar. Aman Allah'ım. Çığlıklar, yardım çığlıkları. Ayılıp bayılıyorum, kusacağım, delireceğim. Nasıl sıcak? Böyle bir sıcak olamaz. Buzlu bir şeyler içiyorum. Yok. Yanıyorum. Sürekli terliyorum, sürekli terliyorum. Vücudumdan sürekli su çıkıyor. Artık o sıralar hatırlıyorum ben. Zaten normalde de su içerim yani. 3 litreye yakın su içiyorum. Ama o dönem böyle 5 litre civarı su içtiğimi hatırlıyorum ya. Hatta sonrasında Eylül gibi havanın çok soğuk olduğu birkaç gün oldu. Bu sefer o günler benim için harikaydı. Nasıl mutluyum. Pür esiyor. Arkadaşlarım donuyor. Ceketlerini giymeye başladı. Ben tişörtle gezmeye başladım. Yani kısacası daha önce bir arkadaşım söylemişti. Ben ilk Polonya'ya geldiğimde bazı şeylere alışamamıştım. Ve diyordum ki hani bilmiyorum nasıl yapacağım ben burada. Nasıl alışacağım falan. O da bana herkesin bildiği bir gerçeği bana duyurmuş oldu tekrardan. İnsanoğlu her şeye alışır. İnsanoğlu her şeye alışır, adapte olur. Ben de ilk geldiğimde Polonya'ya kar başlamadan çiçekler giyiyordum. 2 kat çorap, 4 kat tişört her şeyi giyiyordum böyle üst üste. Çünkü yani alışık değilim soğuğa. İstanbul'da en son kar ne zaman yağdı? Burada 3 ay kış oluyor. Neyse biraz uzun konuştum ya. Şeyden bahsedecektim. Benim Lehçe öğrenme serüvenimden hiçbir kursa falan gitmedim. Kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum. Bir de aslında üstüne de düşmedim ilk geldiğim zamanlar. Umursamadım. Dedim ki zaten ben Polonya'da kalmam. Ama şimdi kalmaya karar verdiğim için öğrenmeye çalışıyorum. Bunun için de belli başlı uygulamalar kullanıyorum. Busuu. İkincisi Duolingo, üçüncüsü de Udemy. Bunlarla beraber öğrenmeye çalışıyorum ama en önemlisi tabii ki pratik yapmak. Not aldığım defterlerim de var böyle. Mesela buraya günleri yazmışım. Ama bunları pratik yapmadıktan sonra unutuyorsun. Mesela bu günleri öğrenmiştim. Bir günde öğrendim. Sonra 2 ay kadar hiç kullanmadım. 2 ay sonra hatırlamıyorum. Yani aslında bu tamamen pratik. Polonya'daki genç nüfus İngilizce biliyor. Az çok biliyorlar yani. İletişim kuracak kadar biliyor herkes. Özellikle Krakow'dan bahsediyorum. Daha ileri yaştakiler 40-45'in üstündeki hiç kimse İngilizce bilmiyor. Belki 1/1000. Yani buradaki en garibime giden şey ben burada yabancılar ofisine gittim. Sonuçta burada işte oturuma başvurmak için, diğer işlemler için falan yabancılar ofisine gitmek gerekiyor genelde. Yabancılar ofisinde İngilizce bilinmiyor. Bak yabancılar ofisi. Oradaki kişiler de İngilizce bilmiyor. Beden dilinle, tarzanca çeviri yapıp ya da belgeni gösterip ya da arkadaşını oradayken aratıp iletişim kurmaya çalışıyorsun. Böyle bir şey yapmışlar. Neyse vakit geçiyor. Çalışmaya başlayayım, pratiğimi yapayım. Bugün spor, sonra ev. Evde geçti bugün. Eğer bu kısma kadar izlediysen teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Eğer merak ettiğin konularda varsa mesela atıyorum Polonya ile alakalı ya da başka bir şey ne olursa hiç fark etmez. Yorum kısmına yazabilirsin. Hatta diyelim ki arkadaşınızla tartıştınız. Şu konuda bana yalan söyledin ne yapayım gibi bir soru varsa o da olur. Onu da yazın ya. Tamam onu da değerlendir. Onun da dedikodusunu yaparız biz burada. Tamam. İyi akşamlar. Tekrardan görüşmek üzere.